Yine yol sohbetlerinde yılbaşında paylaşmış olduğum bazı arkadaşların da sorduğu bir şey vardı. Arka tarafta Tesla vardı, önünde de ben vardım. Onun bir fotoğrafını paylaştım. Elbette var bizim bir hayalimiz diyerek. Ben bu MG'yi alırken ekonomik nedenlerle Volvo'yu satarak almıştım ve yaklaşık 10. aya kadar kredisi var. Ama sonrasında bu aracı satıp yeni bir araca geçmek istiyorum tabii ki. Nasıl bir elektrikli araç istediğimi sizinle sohbet olarak anlatmak istiyorum. Ben Tesla'yı çok seviyorum. Tesla Model Y tarzında bir aracım olsun isterim. Tesla'yı neden seviyorum? Ekosistemini çok beğeniyorum. Yani en baştan araca yazılmak da dahil aracın alımından aracın kullanımından aracın alındıktan sonraki durumuna kadar Tesla'nın ekosistemini çok beğeniyorum. Tesla'da bayilik sistemi diye bir şey yok. TOG'da da biliyorsunuz o yok. Ben onu çok beğeniyorum. Yani bizi bayilere mahkum etmiyorlar. Yazılıyorsun, fiyatı neyse o. O bayiden farklı bir fiyat, bu bayiden farklı bir fiyat. Öyle bir durum yok. Sıranız gelince alıyorsunuz. Bakım zorunluluğu yok. Evet, Tesla'da da bakım var. Ama bunu siz de yapabiliyorsunuz. Sizi zorunlu tutmuyor yani. 3000 kilometre de yapsan, 5000 kilometre de yapsan bana her sene bakım için geleceksin ve şu parayı vereceksin garantin bitmemesi için demiyor. İstediğiniz yerde, istediğiniz kişiye bu bakımı yaptırabiliyorsunuz. Zaten bakım dediğinizde filtre değişimi yani. Tesla örneğin 10.000 kilometrede lastiklerin yerlerinin değiştirilmesini öneriyor örneğin. Gidip bir lastikçiye yaptırabiliyorsunuz. Hatta eğer kendiniz yapabiliyorsanız kendiniz de yapabiliyorsunuz. Bakımla ilgili bir zorunluluk yok. Örneğin MG'yi ele alalım. Ya 5.000 lira nedir bakım ücreti? Geçen sene bir arkadaştan yıllık bakım ücreti 5.000 lira almışlar. Üstelik de 10.000 kilometre olmasanız da gitmek zorundasınız bakıma. 160 kW'lık motor ile Türkiye vergi sistemine uygun araç getirdi. Ben daha önce Volvo'da bir eleştiri sunmuştum. Volvo 185 kW'lık motorla Türkiye'ye elektrikli araç getiriyor. 160 kW'lık bir motorla getirmiş olsa %10'la satabilmiş olacak. Çünkü Volvo'nun vergisiz fiyatı 1.350.000 lira civarında. Halbuki %10'a kadar ÖTV'ye sahip vergisiz fiyatlı araçlar 1.450.000 lira. Peugeot çoğumuzun bildiği gibi siyah poşetle aracı sattı. Tesla'nın yine sevdiğim taraflarından bir tanesi şarj ücretleri Tesla süperşarjırlarda Tesla için daha düşük ücretli. Hatta diğer araçlar içinde olan ücret diğer marka istasyonlardan daha düşük. Aynı şekilde Tesla'nın servis ücretleri çok düşük. Bakım ücretleri düşük. Parça ücretleri düşük. İşte Engin Hoca'nın videosunda görüldü, bahsettik de. Beğendiğim şeylerden bir tanesi de güvenlik olayı. Tesla'nın biliyorsunuz Euro NCAP testlerinde ve Amerika'daki otoban güvenliği merkezinin, test merkezinin güvenlik testlerinde üst düzeyde puanları var. Daha önce söylediğim gibi bu testler çok yüksek hızlarda yapılmıyor. Ona rağmen 4 yıldız alan, 3 yıldız alan, %70 ile %80 ile çıkan birçok marka biliyoruz. Üstelik de premium markaların 80 puan, 90 puan alamadıklarını görebiliyoruz. Ama Tesla bu testlerden %97 gibi çok yüksek oranlarla, başarıyla çıkıyor. Bunu da önemsiyorum. Ve aynı zamanda çok uzun süredir elektrikli araç üretiyor. Data merkezi tüm Tesla verilerini topluyor ve bug'ları, hataları düzeltecek güncellemeler yapıyor. Uzun süredir elektrikli araç üretmesi de tercih nedenlerimden bir tanesi. Hem de yeni özellikler getirilmesiyle ilgili sürekli uzaktan güncellemeler yapılıyor. Yani ben güncelleme için aynı zamanda servise veya bayiye gitmek zorunda değilim. Isı pompası diğer ısı pompalarından çok farklı. Çok gelişmiş bir ısı pompasına sahip. Bu konuda Gökhan Bey'in 3 serilik videosu var. Aynı zamanda batarya yönetim sistemini de beğeniyorum. Servis menüsünden girip bataryanın durumunu da görebiliyoruz. Bir de sorunsuzluğu. Araç sistemleriyle ilgili hemen hemen sorunsuz bir araç. Gruptan Boran Bey'in kulakları çınlasın. İşte kolaylığı var. O kadar kolay ki. Yani yanınızda ne anahtar taşıyorsunuz ne başka bir şey. Bir tane kart taşıyabilirsiniz. O da hani ne olur ne olmaz diye. Telefonunuzun olması yeterli. Cep kapıyı açıyorsunuz, biniyorsunuz. Daha önceden belirlediğiniz ayarlarda sürüşe başlıyorsunuz. Sonra sürüşünüz bitti ve ineceksiniz. Araçtan iniyorsunuz.
iniyorsunuz. Hiçbir şey, ne stopa basıyorsunuz, ne işte el freni çekiyorsunuz, ne bir başka şey. Camlar açıksa camları da kapatmanıza gerek yok. Sadece yapmanız gereken kapıyı açıyorsunuz ve iniyorsunuz. Kapıyı kapatıyorsunuz, o kadar. O sizin yerinize her şeyi yapıyor. El frenini çekiyor, camları kapatıyor. Ne kolay hakikaten ayrıca. Bir de biliyorsunuz Tesla'da kamera olayları var. Tesla Vision denilen olay. Kamera üzerinden sistemini yürütmesi var. Yani işte örneğin sağa sinyal verdiğinizde sağ tarafın görüntülenmesi ekranda. Sola sinyal verdiğinizde sol tarafın görüntülenmesi ekranda. Yolda sürüş sırasında da önü, arkayı, kamerayı açabiliyorsunuz. Kameraları açarak sürüş sırasında bile oraya bakabiliyorsunuz. Örneğin arka tarafta işte yükünüz var, görmüyorsunuz ama kamerayı açarak kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda kayıt alıyor. Siz öyle bir şey ayarlayabiliyorsunuz ki kornaya bastığınızda 1 dakika öncesinden kayıt almaya kaydını size oraya sunuyor. Kaza yapsanız da yapmasanız da istediğiniz kaydı alabiliyorsunuz. Aynı zamanda uzaktan erişimle de kameraya erişiyorsunuz. Muhteşem bir özellik. Tesla'nın biliyorsunuz uzaktan erişim uygulaması var cep telefonundan. Birkaç tane araç var zaten uzaktan erişime izin veren. Hepsinden farklı bir uzaktan erişim uygulaması var. Ve bunu da zaman zaman geliştirebiliyor. Eğlenceli yanları da var biliyorsunuz yani. Aynı zamanda 3'ten fazla tüketim seçeneği var orada. A, B, C, D diye. 3 günlük bir sürüşüm olacak örneğin. Onu buradan göremiyorum. Bir başka araçta da bu olmuyor. Genellikle bu yok. Yine aynı şekilde birden fazla seçeneğin olmasının yanında ekranda güzel bir tarafı da şu. Sen sürüş haricinde ne kadar tüketiyorsun? Park sırasında örneğin klima için ne kadar tüketiyor? Örneğin ekranlar için ne kadar tüketiyor? Veya diğer tüketimleri de ayrıca görebiliyorsunuz. Sürüşünüzde topografyanın ne kadar etkili olduğunu görebiliyorsunuz. Yine aynı şekilde size şunu da söyleyebiliyor. Diyor ki siz şu kilometreyle gitseydiniz şu kadar daha az tüketecektiniz. Yani aynı zamanda size elektrikli araç sürüşünün verimliliğiyle ilgili bilgi de vermiş oluyor, eğitim de vermiş oluyor. Rüzgarın etkisini söylemiş oluyor. Tesla'nın navigasyonundan girdiniz herhangi bir yere, işte ben bugün Dikili'ye gidiyorum, Bodrum'dan Dikili'ye gideceğim dediniz, ekrana girdiniz. Size o kadar çok tutarlı bilgi veriyor ki yani %5 ile gidersiniz oraya derse %5 ile gidiyorsunuz gerçekten. Hatta yol sırasında diyor ki eğer diyor bataryanız yetmiyorsa 110 kilometreyi geçmezseniz diyor oraya diyor %3 ile varabilirsiniz diyor. Birçok kişi biliyorsunuz Tesla'nın tasarımını beğenmiyor. Ama ben gerçekten hem fütüristik bir tasarım olarak görüyorum. Aslında Tesla'nın o tasarımı yapmasının en büyük nedenini biliyorsunuz. Rüzgar direncine karşı düşük katsayıya ulaşmak ki doğrusu da bu. Özellikle iç tasarımını çok beğeniyorum. Yani burada müthiş bir sadelik var, gözü yormayan. Sadece sürüşle sizi baş başa bırakan. Ortada büyük bir ekran var. Hafif bir göz ucunuzla orada sürüşünüzü görebiliyorsunuz. Hızınızı görebiliyorsunuz. Yani ben bu sade iç tasarımı çok beğeniyorum. Aynı zamanda Tesla'nın saklama alanlarının büyüklüğünü de çok beğeniyorum. Hem iç hacmi çok geniş. Yani ben normalde yüksek oturuş biçimini seviyorum. Sedan araçları sevmiyorum. Ama Tesla hem sedan gibi hem SUV gibi. Hem SUV değil hem sedan değil. Yüksek oturuş pozisyonunuz nedeniyle önünüzü güzel görebiliyorsunuz. İç hacmi çok geniş, saklama alanları çok geniş, çok fazla seçenek var. Arka hacim çok geniş. Biliyorsunuz Tesla ile kamp yapabiliyorsunuz. Bu kamp sırasında arka tarafı yatak olarak kullanabiliyorsunuz. Yani Tesla'yı otel olarak da kullanabiliyoruz. Aynı zamanda kamp modunu açıyorsunuz. İçerisini istediğiniz sıcaklıkta tutuyor. Havalandırmasını yapıyor ve size ev konforunu sağlıyor. Mesela yine biliyorsunuz Tesla'da koltukta iniş biniş kolaylığı var. Bunu da beğeniyorum. Kapıyı açtığınızda araçtan inmeniz için koltuğu geriye alıyor. Yine aynı şekilde binerken koltuk geride biniyorsunuz ve sonra sürüş pozisyonunuzu alıyor tekrar koltuğu. Kişiye özel profil atayabiliyorsunuz. Kendime özel bir profil atamak istiyorum. Ben bindiğimde benim istediğim radyo kanalı veya benim istediğim müzik açılsın. Benim istediğim sıcaklıkta başlasın. Benim istediğim koltuk ve direksiyon pozisyonunda başlasın. Onu Tesla çok güzel ayarlıyor. Sizin telefonunuzdan bindiğinizde sizi tanıyor. Profilinizi ona göre hemen yansıtıyor. Tesla SR LFP bataryalı olmasına rağmen müthiş çok güzel bir şarj hızı var. NMC bataryalarda da yani hem long range ve performans modellerinde hem de SR modelinde
modelinde de şarj hızlarını çok iyi buluyorum. Üstelik süper şarjır olması halinde çok daha iyi bir şekilde optimize ederek size en iyi şarj hızını sunuyor. Tesla'nın ses sistemi mükemmel. Yani hem equalizer ayarlarını ayarlayabiliyorsunuz, hem bası hem tizleri çok güzel ayarlıyor. Daha sonradan getirilen bir özellikti. Piksel aydınlatma. Bazı araçlarda var, premium araçlarda var. Piksel aydınlatmada önünüzde bir tane araç var diyelim. O aracın olduğu bölümü karartıyor ama diğer yan tarafları aydınlatıyor. Bu arada ekran stabilizasyonu mükemmel. Yani yeni alınmış bir bilgisayar gibi tak tak oradan oraya çok güzel geçişlerini yapıyor. Stabilizasyon, ekran akışı çok iyi. Bu arada tünele giriyoruz. Mesela kapısının çıtasız olması çok güzel bir özellik. Örneğin kapının açılması, bazıları beğenmiyorlar ama bir tuşla açılmasını ben çok beğeniyorum. Yani orada bir fazlalık yok, herhangi bir şey yok. Tek ekran ve ekran kullanım kolaylığı da çok güzel. Yani ekran üzerinden her şeye ulaşabiliyorsunuz. İlk başta zorluk çekenler olabilir ama ona alışınca çok kolay oluyor. Her şeyin yerini bulmanız o kadar kolay oluyor ki. Araçların bazılarında aksesuar çeşitliliği olmuyor. Yani Tesla'da o kadar çok aksesuar çeşitliliği ve seçeneği var ki, o kadar çok firma var ki siz aracınızı ayrıca kişiselleştirebiliyorsunuz. Çok fazla seçenek var. Şimdi bir de Tesla'da daha önceden çok eleştirilen bir durum vardı, biliyorsunuz, servis olayı. Tesla gezici servis olayını çok güzel oturttu. Gezici servisli geliyor ayağınıza kadar, her şeyini yapıyor orada. İhtiyacınız olan büyük bir kısmını çözmüş oluyor. Kapıların çift cam olması aynı zamanda ses yalıtımı ve ısı yalıtımı için çok faydalı. Örneğin sesli komut. Yani Tesla'da işte bir düğmeye basıyorsunuz, sesli komutla menüden bazı şeyleri ayarlayabiliyorsunuz. Sıcaklığı ayarlayabiliyorsunuz, soğukluğu ayarlayabiliyorsunuz. Bunu da beğeniyorum. Peki Tesla'nın her şeyini mi beğeniyorum? Hiç şu da olsun dediğim bir şey yok mu? Veya şu kısmı kötü dediğim bir şey yok mu? Tabii ki var. Belki birçoğunuzla da ortaklaşabiliriz de. Örneğin Tesla'da ben renk seçeneklerinin bu kadar yüksek ücretle sunulmasını istemezdim açıkçası. Diğer markalarda olduğu gibi cüzi fiyatlarla renk seçenekleri olmuş olsaydı, hatta renk seçenekleri biraz daha fazla olmuş olsaydı isterdim. Koltuklarının en son 3008'e bindiğimde görmüştüm. AGR onaylı koltuk olmasını isterdim kesinlikle. Yine daha önce ben Tesla'da beyaz koltuklu almıştım. Ben açık rengi seviyorum aracın içinde. Daha ferah gösteriyor ve beyaz koltukluydu benimki. Şu ön tarafta konsolda beyaz bir şerit var, bilirsiniz. O beyaz şerit şu cama, sol cama, sağ cama çok fazla yansıyordu ve görüş açımı çok etkiliyordu o yansıma. Yani o konsoldaki o beyaz kısmın olmamasını isterdim örneğin, ama beyaz koltuklu almak isterdim. Herkesin şikayet konusudur, bilirsiniz. Tesla'daki bu dönüş çapının bir tık iyileştirilmiş olmasını beklerdim. Yine birçoğumuzun da şikayet konusudur. Süspansiyonlarının biraz iyileştirilmiş olmasını isterdim. Mesela Tesla'nın o kadar çok kamera sistemi var ama 360 derece görüş olmasını isterdim yani. O güzel sağlıyor onu. Ama aynı zamanda ben de birçok kişiye katılıyorum. Radar ve sensörün olmasını isterdim, yani desteklemesini isterdim. Sürüş anlamında falan değil sadece. Yani orada da isterdim, yani güvenlik anlamında da radarın ve sensörlerin ben farkının olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda geri manevralarda, ön manevralarda, dar alanlardan geçişlerde falan sensörler çok işe yarıyor. Tesla'nın evet iyileştirildi son zamanlarda. Daha doğrusu Tesla SR'da iyileştirildiğini görüyorum ama yine de trim yapabilecek yerlerdeki malzemenin trim yapmayacak kalitede olmasını isterdim. Evet, servis geliyor, trimle ilgili sorunlarımızı çözüyor ama yine de ben malzeme kalitesinin bir tık daha iyi olmasını isterdim. Cam tavanını çok beğeniyorum. Açıkçası beni çok rahatsız etmedi. Hiç rahatsız etmedi daha doğrusu. Önceden ben hep ön iklimlendirmeyi kullanarak araca bindiğim için Bodrum gibi de sıcak bir yerde yaşadığım halde rahatsız etmedi. Ama yine de bu Volkswagen'de olduğu gibi, ID.7'de ücretli sunulduğu gibi en azından opsiyonel olarak da olabilir. Elektrokrom, yani
tane bir düğme ile tamamen güneş geçişini kapatabileceğimiz bir cam tavan olmasını isterdim. Bu arada Tesla'da biliyorsunuz ekranda ortalama hız görünmüyor. Ortalama hızı ver, niye biz hesap yapalım ya? Tekrar niye matematiğe dönsün insanlar? Çoğu kişi de matematiği sevmiyor biliyorsunuz. Ortalama hız göstergesinin ekranda gösterilmesini isterdim. Yine bir başka şey, park sırasındaki tüketimlerin, ekran tüketimi, klima tüketimi ve diğer tüketimlerin gösterilmesi güzel bir şey ama bütün bunları da içeren, yani toplam tüketimini gösteren bir kısım da olsun isterdim ekranda. Ben Tesla'da bir de bagaj pandizotunu beğenmiyorum. Yani pandizotun kullanımı gerçekten kolay değil, zor. Bagaj perdesinin olmasını isterdim. Evet, sonradan takılabiliyor ama bagaj perdesi olsaydı daha iyiydi diye düşünüyorum ben. Bu arada ben söylediğim gibi SUV tarzını beğeniyorum ama Tesla'nın yerden yüksekliği binek araçlara göre daha yüksek olmasına rağmen SUV gibi değil. Birkaç santim daha yüksek olmasını isterdim yerden yüksekliğini. Bu arada biliyorsunuz Tesla'da yağmur yağdığında su giriyor kornaya ve korna çalışmıyor. Yani onun çözülmüş olmasını isterdim. Evet, sonradan servis gelip delik falan açıyor ama ne gerek var, ona uygun bir korna yapılmış olsa daha güzel olur. Yani korna sorununun çözülmüş olmasını isterdim. O büyük ekran çok güzel ama işte şarj sırasında diyelim ki film izleyeceksiniz. Bir bölüm izleyeceksiniz Netflix'ten falan. Tam ortada olması biraz kötü oluyor. Yani sağa ya da sola hafif de olsa çevrilebilmesini isterdim. Benim için çok önemli şeylerden bir tanesi, herkes yaşamıştır. Özellikle iki çeker araçlarda bunu çok yaşamışlardır. Maalesef yağmurlu havalarda hem yüksek hızlarda hem de aynı şekilde virajlarda frene basıldığında arka tarafın savrulması olabiliyor. Önden çeken araçlarda da ön tarafın savrulması olabiliyor. Bunun rejeneratif açıkken daha fazla olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla ben Tesla'da rejeneratif frenlemenin kapatılabilmesini isterdim. Bir de herkes yaşıyor. Nerede yaptığını da tam bilmiyoruz ama benim gözlemim şehir içi geçişlerinde. Şehir içi geçişlerinde siz otopilotu kaça ayarlarsanız ayarlayın, tabela hızına düşüyor. Yani bunun da sorumluluğu bana bırakmak kaydıyla ayarlanabilmesini isterdim. Yani benim istediğim hızda gidebilmesini isterdim. Tabela hızına düşmemesinin sağlanabilmesini isterdim. Yine Tesla'nın otopilotunu ben çok beğeniyorum. Ama direksiyon hassasiyeti, örneğin düz yol, tuttuğum halde bazen direksiyonu tutun diyor. Yani bu hassasiyetin biraz daha arttırılmış olmasını isterdim, direksiyon hassasiyetinin. Bazı araçlarda virtüel özelliği var. Ya bu çok büyük işe yarayabiliyor. Biliyorsunuz Tesla'da da işte kamp yapabiliyorsunuz demiştik ya. Kamp sırasında ne oluyor? Araçtan enerji çekmek istiyorsunuz diyelim ki. Virtüel özelliği olmuş olsa çok güzel olurdu. Ufak tefek şeylerimizi o sayede çözmüş olurduk. Yağmur yağmasa da uzun yoldayken sinek, başka bir şey geldiğinde kameraya silecek kendi kendine çalışmaya başlıyor. Bunun çözülmüş olmasını isterdim. Evet, biraz bu problem azaldı güncellemelerle. Ama şöyle olabilir örneğin. Madem ki devreye giriyorsun, o zaman hem suyu at hem de sileceği çalıştır. Ya da direkt yağmur sensörü koy. Kamera bazlı çalışmaz. Yani onun da düzeltilmiş olmasını isterdim. Bir başka şey de son Engin Hoca yaşadı, işte lastiği patladı, çivi girmişti. Hatta çivi de değil, içinden hava çıkışı olabilen bir şeydi. Bir de tünelin içindeydi, çok riskliydi. O nedenle Tesla'da run flat lastik kullanılmış olmasını isterdim. Şimdi en son olarak görüldüğü gibi aslında benim Tesla'da şu da olsun bu da olsun dediğim şeyler benim önceliklerim olan şeyler değil. Evet, önemsediğim şeyler ama önceliklerim değil. O nedenle ben en başta söylediğim gibi Tesla'nın ekosistemini bütünsel olarak çok beğendiğim için bir sonraki aracımın Tesla veya Tesla benzeri özelliklere sahip bir araç olmasını isterim. Umarım da olur.